Merhaba, ben Doktor Şale Yılmaz. Bugünkü konumuz atopik dermatit. Atopik dermatit nasıl bir cilt problemidir ve bu problemin çözümünde neler yapılabilir? Atopik dermatit özellikle erken çocukluk döneminin hem uzun süreçli hem de tekrarlayabilen bir cilt problemidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde son derece sık karşılaşılan bir cilt sorunudur. Burada temel etken genetik zeminde çevresel faktörlerin tetiklediği bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Özellikle bu çocukların yakınlarında, aile bireylerinde saman nezlesi ve astım gibi bir takım hastalıklara yatkınlıkta gösterilmiştir. Yine bu çocuklar daha ileri yaşlarda yine astım ve saman nezlesi gibi bir takım hastalıklara daha sık karşılaşabilmektedirler. Buradaki temel mekanizma cildin bariyer fonksiyonlarını yeterince koruyamaması, sağlayamamasıdır. Bu nedenle deride nem kaybı yaşanır. Nemini kaybeden deri kurur, kaşınır ve çevresel faktörleri de daha açık hale gelir. Bu ciltlerde, bu hastalarda yaşanan kaşıntılar ciltteki tahrişleri de arttıracaktır. Ve tahriş olmuş bu ciltten hem alerjenlerin hem de enfeksiyon ajanlarının cilde zarar vermesi daha sık görülebilecektir. Bu hastaların ciltlerinde kuruluk, kızarıklık ve kaşıntı son derece sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun dışında alerjilere bağlı görülen tablolar, beraberinde yara oluşumları, kabuklanmalar, sulantılı lezyonların görülmesi de beklenebilen durumlardır. Hastaları takip ederken yapılması gerekenleri 3 aşamaya ayırabiliriz aslında. Bu hastaların deri bakımı son derece önemlidir ve hastalığın seyrinde bize çok büyük katkıları olacaktır. Ayrıca bir takım tetikleyici faktörlerden hastaları korumak çok kıymetlidir. Ek olarak da bu kronik süreçli bir hastalık olduğu için sürekli bir doktor kontrolüne ihtiyacınız olacaktır. Doktorlarınızın önerilerine uyarak gerekli durumlarda da tıbbi desteği almamız açısından takibimiz son derece önemlidir. Bu hastalar için deri bakımı son derece önemlidir. Deri bakımını yaparken düzenli bir şekilde cildi nemlendirmek, kurutmaktan ve tahrişten kaçınmamız gerekiyor. Bunun için kullanacağımız temizleyiciler ve nemlendiriciler özenle seçilmeli. Özellikle kimyasal içeriği az, sentetik koku, parfüm barındırmayan ürünler, paraben, selese içermeyen ürünler, antibakteriyel içermeyen ürünler tercih edilebilir. Cildi her banyodan sonra mutlaka nemlendireceğiz. Gün içinde de kuruluk hissettiğimizde bol bol nemlendireceğiz. Bunun dışında banyolarımız kısa sürmeli, ılık su kullanılmalı ve dediğim gibi yumuşak temizleyicileri tercih etmeliyiz. Banyo sonrası nemlendirmek her aşamada çok önemli bir konudur. Çünkü cildin daha çok kuruduğunu banyodan sonra fark edeceksiniz. Nemlendirici seçiminde şia yağı, avokado yağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlar kullanılabilir. Ayrıca probiyotik içeren kremlerinde bu anlamda bize cildin florasını düzenlemek açısından olumlu etkileri olacaktır. Yine B5 vitamini içeren ürünler, seramit içeren ürünler de bu ciltler için faydalı olabilecek nemlendiriciler olacaktır. Yine deterjan seçimi önemli bir konudur. Mümkün olduğunca kimyasal içeriği az olan deterjanlar tercih edilmelidir. Kıyafet seçiminde yünlü kıyafetlerden, sentetik kumaştan üretilen giysilerden uzak durmalıyız. Bunlar ciltteki tahrişi daha çok arttırabilirler. Zaten hastalar da aslında yünlü giydikleri zaman rahatsız olduklarını size ileteceklerdir. Çünkü bu ciltlerde gerçekten hem sentetik kumaşlar hem yünlü kumaşlar rahatsızlık hissi verebilirler. Bu tarz kumaşlardan üretilen kıyafetlerden uzak duruyoruz. Yeni aldığımız bir kıyafeti mutlaka yıkayarak giydiriyoruz, yıkamadan kullanmıyoruz. Cildi soğuk hava kadar sıcak havada kurutur. Bu nedenle buna da dikkat ediyoruz. Özellikle güneş ışığı, çok sıcak havalarda hastaların şikayetleri artabilir. Bunlar da çünkü cildi tahriş eden durumlardır. Bu tarz durumlardan da mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Yine soğuk havaların cildi kuruttuğunu unutmuyoruz. Özellikle soğuk havalarda evde kullanılan ısıtıcılar
ortamı daha çok kurutarak yine bu hastalarda rahatsızlık hissine neden olurlar, problemlerini arttırabilirler. Bu nedenle ortamı nemli tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu çocukları kat kat giydirmekten, aşırı sıcağa maruz bırakmaktan da kaçınıyoruz. İkinci önemli konu tetikleyici faktörlerden uzak durmak dedik. Bunlar neler olabiliyor? Bu hastaların cilt bariyerinin yeterli olmaması, çevresel faktörlerden kendini cildin yeterli düzeyde koruyamamasına neden oluyor demiştik. Buna bağlı olarak da bir takım alerjenler bu kişilerde çok daha fazla rahatsızlık oluşturabiliyorlar. Bunu bizim gözlemlememiz son derece önemli. Hangi temastan sonra ciltteki problemler daha çok artıyor? Bunu çok iyi gözlemlemeliyiz. Eğer yine de bu konuda fikir sahibi olamazsak bir takım deri testleri yapılarak bize daha net sonuçlar verebilmektedir bunlar. En çok alerjiye neden olan faktörler neler oluyor? Ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri, ayrıca polenler en sık görülen alerji etkenleri olabilir. Bunlardan da dediğim gibi gözlem her zaman çok önemlidir. Hangi faktörden sonra, hangi etkenden sonra derideki problemlerin arttığını fark ediyoruz. Buna özen göstermeliyiz. Ayrıca stres problemleri mutlaka tetikleyecektir, arttıracaktır. Bu hastalarda stres yönetimi de son derece önemlidir. Kaşıntı yine lezyonların kötülemesine, daha çok problemin artmasına neden olacaktır. Mutlaka hastaların tırnaklarını temiz tutmasına, kısa kesilmesine de özen göstermeliyiz. Yine bu hastalarda besin alerjileri daha sık rastlanabilir. Bunlarda da en çok alerjiye neden olan gıdalar buğday, yumurta, süt, soya, fındık ve deniz ürünleri olabilir. Bu tarz gıdaları da yine gözlemleyerek fikir sahibi olabiliriz. Hangi gıdadan sonra şikayetler artıyor? Bunlar bizim için çok önemlidir. Ayrıca yine bir takım alerji testlerinde bunlara bakılarak net bir sonuç vermek mümkün olabilmektedir. En önemli üçüncü konu doktor kontrolünde olmamız ve doktorumuzun tavsiyelerine özenle uymamızdır. Hastalığın durumuna göre enfeksiyonların, alerjilerin tedavisinde ve hastaların cildinin bakımında mutlaka doktor önerilerine uyulmalıdır. Gerekli durumlarda dediğim gibi alerji testleri yapılabilir, bunlar değerlendirilebilir ve bunlardan kaçınılması önerilecektir. Bu nedenle hastalığın kronik süreçli bir hastalık olması, zaman zaman şikayetlerin artabileceği ve hem hastaya hem doktor ilişkisinin çok önemli olduğu ve bu tavsiyelere uyma konusunda hastalara da çok fazla görev düştüğü önemli bir konudur. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.